Merhabalar, ben Gizem Aydoğan. Bu videoda size sukulentlerin bakımı ve toprağının nasıl olması gerektiğini anlatacağım. Önce bu arkadaşların doğal ortamında nasıl yaşadığını size birazcık aktarmaya çalışayım. Genel olarak sıcak ortamlarda, sıcak iklimlerde kumlu çöl toprağında yaşıyorlar. Dolayısıyla bu ne demek? İşte hava çok sıcak, işte arada bir yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı zaman hızlı bir şekilde bu yağmuru vücutlarında tutuyorlar. Ondan sonra bir daha Allah kerim ne zaman yağmur yağarsa işte bir dahakini bekliyorlar. Zaten sukulentin biyolojik biçimi de bu şekilde. Yani vücudunda su tutan bitki dedik sukulent için. Dolayısıyla ara ara yağan yağmurları tutacak şekilde evrilmişler. Kökleri çok derine gitmiyor. Daha çok yüzeyde kalıyor. İşte dedik yağmur yağacak yukarıdan. Bir an önce suyu alacaklar, vücutlarında tutacaklar bir sonraki yağmur yağışına kadar. Dolayısıyla çok geniş, böyle çok derin saksılarda yetiştirmenize gerek yok. Zaten sukulentleri daha çok nereden tanıyoruz? İşte teraryum dediğimiz bu cam fanuslar moda oldu biliyorsunuz. Herkes birbirinin iş yerine işini kutlamak için gönderiyor falan. Yani çok az toprakta, çakıllı, kumlu toprakta çok rahat yetişebiliyorlar, yaşayabiliyorlar. Çeşitli aranjmanlar yapılabiliyor. Ben bir tane yapmıştım. Onu da size aslında göstermek istiyorum. Bu aranjmanı yaparken altına sukulent toprağı koydum. İşte değişik çeşitleri, birlikte yaşayabilecek olan sukulentleri biriktirdim. Birlikte dizdim ve gördüğünüz gibi gayet sığ bir saksı aslında. Dolayısıyla bu tür aranjmanlar yapmak için de kullanabilirsiniz sukulentleri. Şimdi sukulentler dedik işte çeşitli renkte oluyorlar, çeşitli formda oluyorlar. Burada bir tane böyle işte kuyruklu gibi bir sukulent var. Bir tane bu Echeveria dediğimiz en çok bilinen işte sukulent cinsimiz var. Burada yine değişik değişik sukulentlerimiz var. Bunların bazıları böyle saksıdan aşağı eğilebiliyor. Bazıları saksının üstünde kalıyor, yayılan oluyor. Bazıları halı gibi oluyor. Yani böyle Arap saçı nasıl yayılırsa işte duvarın üstünde. Sukulentlerin bazıları da aynı o şekilde halı gibi yayılabiliyor. Önemli olan sukulentte toprak. Sukulent toprağını nasıl seçeceksiniz? Ben şunu yapıyorum. Normal toprak alıyorum. Bildiğiniz bitki toprağı aslında, bitki torfu. Onun içine kum karıştırıyorum. Bu işte marketlerde satılan sukulent ve kaktüs toprağı diye satılan kumlu bir toprak var. Geçirgen bir toprak o. Onu ikisini karıştırıyorum belli bir oranda. İşte yarısını normal toprak koyuyorum. Diğer yarısını da biraz kumlu toprak koyuyorum. Minik minik çakıllar ekliyorum içerisine. Neden? Kökleri rahat bir şekilde yayılsın ve asla çamurlaşmasın. Çamurlaştığı zaman sukulentinizi öldürürsünüz. Şimdi sukulent toprağını ben ne kadar suluyorum? Aslında çeşidine göre değişiyor. Ama şöyle bir öneride bulunabilirim. Kurudukça toprağı sulamalısınız. Havadaki nemi hapsediyor bir şekilde vücuduna. Dolayısıyla haftada bir toprağı kurudukça sulamaya özen gösterin. Toprak iyice bir ıslansın ama altında akma delikleri olacak saksıların. Bu deliklerden de fazla su aksın gitsin. Asla bir çamur oluşmasın. Çamur olduğu zaman bu sefer bakteriler çoğalabiliyor. İşte çürüyebiliyorlar. Bir şekilde suyun içinde kalmamaları önemli. Bazı sukulentler güneşi çok seviyor. Mesela burada bir tane sukulentim var. Bu güneşle çok iyi geçiniyor. O yüzden bir şekilde güneşle buluşması lazım. Ama biz bu bitkileri dışarıda beslemiyorsak, yani sürekli evimizin önünde yaşatmıyorsak nasıl yapacağız? Yaz geldiği zaman önce biraz daha yarı gölge bir alana çıkaracağız. Sonra güneşli bir alana çıkaracağız. Yani bir anda evin içerisinden dışarıya çıkarmayacağız. O zaman yaprakları yanıyor. Ve işte uçları kızarmaya başlıyor bir şekilde, o zaman yandığını anlayabilirsiniz. Başka değinmem gereken konulardan bir tanesi de böcekler. Şimdi un biti denen bir şey var. Bu un biti genelde çok suluyorsanız karşılaşacağınız bir sıkıntı. Adı üstünde böyle unlu gibi beyaz beyaz yaprakların üzerinde ya da toprağın üzerinde lekeler oluşturuyor. Bu bir hayvan, kın kanatlı bir böcek aslında. Öyle olduğu zaman yapmanız gereken şey şu. Ya alkolü böyle bir sulama fısfısının içerisine biraz alkol damlatarak bitkilerinize
fısfıslayarak aslında o alkolü verin ya da kulak çubuklarını batırarak alkolün içerisine işte o hastalıklı bölgeleri, yaprakların üzerindekiler falan silebilirsiniz. Alkolün hiçbir zararı yok bitkinize. Yani o alkolü tabii çok abartmazsanız ve hani çok fazla uygulamazsanız hiçbir sıkıntısı yok. Bir soru da sukulent bakımıyla alakalı gübreleme konusu. Şimdi biz çok alışkınız. İşte sağda solda görüyoruz bitkiler için, işte çiçekli, yapraklı bitkiler için vesaire böyle bir sürü gübre görüyoruz filan ama bu canlılar çöl ortamında, kumlu toprakta yetişiyorlar zaten. O yüzden çok da fazla bir gübre ihtiyaçları olmuyor. Şimdi biz dışarıdaki ortamı aynen evde yaratmak istediğimiz için de dedik zaten kumlu toprak kullanıyoruz. Peki hiç gübrelemeyecek miyiz? Gübreleyebiliriz. Sukulent ve kaktüsler için satılan su formunda gübreler var. Onları işte 1 litreye 1 kapak karıştıracak şekilde bir karışım elde ediyorsunuz. Yılda bir kere, belki yaz aylarında da bir kere olmak üzere 2 kez, yani bir sonbaharda bir yaz aylarına doğru verebilirsiniz. Ama dediğim gibi çok gerek yok. Aslında yapmanız gereken şey bir şekilde saksısını zamanla büyütmek. Bunların saksılarını büyütmek için de şuna bakmalısınız. Şimdi bu bir tane böyle sukulentimiz. Bunun saksısı bunun için çok uygun. Neden? Toprağı da görüyorum, sukulenti de görüyorum. Biraz kenarlarında da zaten boşluk kalacak. Ama bu büyüdü. Artık iyice işte yetişkinliğe ulaştı diyelim. Bu birazcık böyle çocuk sukulent. O zaman bir boy büyük saksıya geçmelisiniz. Neden? Çiçek bakarken bunu hiçbir zaman unutmayın. Bir anda küçük saksıdaki bir çiçeği, bitkiyi alıp çok büyük bir saksıya koyarsanız o kadar çok yer bulacaktır ki toprakta, sürekli köke gidecek bütün besini. Dolayısıyla hep bir boy büyüterek yılda bir, 2 yılda bir hatta saksısını değiştirmeniz yeterli olacak. Şimdi bu arada az önce anlatırken eklemeyi unuttuğum bir nokta var. Şimdi aklıma geldi. Bu sukulent ve kaktüs toprağının iyi olup olmadığını nasıl anlayacağız? Her yerde satılan toprak da güzel olmayabiliyor çünkü. Toprağı elinize alacaksınız ve ıslatacaksınız. Sıkacaksınız avucunuzun içerisinde. Avucunuzu açtığınız zaman toprak dağılıyorsa kaktüs ve sukulentler için uygun demektir. Yani bu ne demek? Toprak hem geçirgen hem de işte açtığınız zaman ıslak olmasına rağmen dağılacak. Eğer avucunuzda çamur gibi kalıyorsa, işte böyle çiğ köfte yapmışsınız gibi toprağa sıktığınız zaman avucunuzda bir bütün halinde kalıyorsa, sukulentler ve kaktüsler için bu toprakları kullanmayın. Çamurlama yapacaktır, yani toprak çamurlanacaktır ve muhtemelen sukulentinizin ya da kaktüsünüzün ölmesine sebep olacaktır. Dediğim gibi aralara da minik taşlar eklemeyi unutmayın. Orkidelerin dibinde mutlaka çakıl olur. Çünkü orkideler o tür bir ortamda yetişirler. O taşlardan daha minik olanlarını kaktüslerim ve sukulentlerim için ayırıyorum. Yani bu böyle biraz pratik şeylere kaçabilirsiniz. Sukulent bakımının inceliklerini anlatmaya çalıştım. Aklıma geldikçe toprağı nasıl seçeceksiniz, işte nasıl gübreleme yapabilirsiniz, un biti olursa nasıl baş edeceksiniz diye. Sukulentlerinizi son bir kez daha söylüyorum. Çok fazla sulamayın. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.